Merhaba YouTube insanları. Son videomda kutu açılışını yapmış olduğum Harley Benton kit gitarı tamamlamış bulunmaktayım. Şu an elimde. Daha boyası tam anlamıyla katılaşmadı ama çalınabilir halde şu an. İlerleyen dakikalarda bu gitarı birleştirirken neler yaşadığımı sizlerle paylaşacağım. Ne hatalar yaptım? Hani siz neden sakınmalısınız? Benim yaptığım yanlışları yapmayın diye size bunları anlatacağım. İşte internetten bir Jazzmaster, Fender Jazzmaster'ın headstock kafa kısmını içeren bir PDF indirdim. Bunu kağıda çıktı aldım. Kestim. Sonra sapa kurşun kalemle böyle bir şekil verdim. Ondan sonra kendim kesmeye çalıştım. İşte kıl testere ya da şerit testere diye de geçiyor galiba bunlar. Bundan aldım fakat yaptığım büyük bir hata bunu işkenceye bağlamamak oldu. Çok da para harcamak istemedim. Elde kesmek bunu işkence. Zaten pek beceremedim. Yamuk gittim o kestiğim açılarda. Sonra bunu bir mobilya atölyesine götürdüm. Orada bana güzelce bunu kestiler. Fakat bu işte şimdi uçta yamuk girdiğim için o ucundaki o 360 derece olması gereken o yuvarlak kısım tam Fender'deki gibi olmadı. Daha sonra işte zımpara yaptım. Zımpara takozu aldım işte o şeyden bana verdi. 600, 1000, 1500'lük zımparayla iyice elinize pütür gelmeyecek şekilde uçlarını zımparaladım. Tabii bu burada şimdi kısa sürüyor ama 1 saat falan sürüyor. Hatta o dairesel olan kısmı zımparalamak işkence. Sapla olan işim bittikten sonra işte şimdi bu akort burgularını takıyorum. İşte şu yukarıda gördüğünüz lokma setinde mi olur bunlar? Tam adını bilmiyorum. Ondan vardı elimde. Zaten internette araştırıp almıştım daha önceden bu işte burguları monte edebilmek için. Onların numaraları var. Bakarım üstünde yazıyorsa aşağıda da eklerim. Onunla sıkıştırdım. İşte cetvel kullanıyorum bu akort burgularını güzelce hizalamak için. Ondan sonra tam hizalarını yaptıktan sonra da o arkada olan yerleri vidalıyorum. Vidalarken makine kullandım ama siz normal tornavida da kullanabilirsiniz. Hani bir sorun çıkarmadı şu aşamada bana. Bazı gitarlarda bu akort burgularının numaraları var. Genelde o gitarlarda işte string tree falan kullanılmıyor. O burgu numaralarına göre yükseklikleri değişiyor. Yani mesela öndeki daha kısa ya da öndeki daha uzun, arkadaki daha kısa olabiliyor. Bunda öyle bir şey dikkatimi çekmedi. Hepsi aynı uzunlukta. Zaten string tree koymuşlar. İşte bir tanesinin o aradaki yuvarlak zımbırtısı kısa, bir tanesi uzun. Kitapçıktaki resime göre ona bakarak monte ettim gitarın headstock'ına. Şu an bitmiş hali. Bu arada klavyeye az bir limon yağı sürdüm. Rengi biraz koyulaştı, bir kendine geldi. Fena olmadı yani. Şu beyaz burguların üstünde gördüğünüz yuvarlak şeyler bir koruma etiketi koymuşlar. Daha sonra onları çıkardım yani. Şimdi boya hazırlığından önce gövdedeki şu delikleri kağıtlarla dolduruyorum. Ondan sonra da bu sapla gövdenin birleşeceği bu neck pocket, işte cep, sap cebi mi denir, orayı maskeleme bandıyla kapıyorum. Yani bu noktaya boya gelmemesi önemli. Çünkü gitar sapının gövdeyle direkt temas edeceği yer. Yani titreşimin geçiş yaptığı yer olduğu için burada ağacın saf halini korumayı tercih ettim. İşte bunu yaptıktan sonra da o bantın fazla kalan kısımlarını bir maket bıçağıyla temizlemeye çalıştım. Fakat bunu özel kesim bıçakları var. Maketçiler kullanıyor aslında. Tam ismini bilmiyorum. Öyle bir bıçağınız varsa bu işi daha kolay yapmış oluyorsunuz. Ben biraz tabii uyduruk bir işçilik sergiledim burada. Fakat yani sonuçta işimi gördü bu iş yani. Bu kenarlarda taşan bantları iyi bir biçimde temizlemeniz önemli. Çünkü boyadığınız zaman buralar işte sınır çizgisi oluyor.
Şimdi boyamaya geçtim. Önce bir astar atıyorum. Fakat boya konusunda epey yanlışlarım var. Onları anlatayım size. Öncelikle bakın, gördüğünüz gibi spreyi yatay tutuyorum. Hiçbir şekilde spreyi yatay tutmamak gerekiyor aslında. Dikey tutmanız gerekiyor ve çok yavaş hareketlerle spreyi sıkmanız lazım. Ben epey bir böyle hızlıca giriştim. Rüzgarda yapmam da yanlış. Böyle yaptığınız zaman damlatmış oluyorsunuz. İşte astar katını atıyorum. Astardan sonra bir zımpara yaptım. Zımparadan sonra da asıl renk katını atacağım. Balkonda yaptım bu spreyleme işini. İşte astar katı kuruyup zımparalandıktan sonra ana renk olan bu akçalının krem beyaz rengini kullanıyorum. A302 diye bir kodu var. Fakat gördüğünüz gibi bakın, çok hızlı hareketlerle ve dikey olarak sıktığım için damlama yapıyor. Ve bir yaptığım yanlış da, önce kenarları aslında yavaşça spreylemek lazım ki oralardan damlıyor zaten aşağıya. Kenarları bitirdikten sonra aslında tepeye böyle 45 derece açıyla yavaşça sıkarak yapmanız gerekiyor. Fakat hem rüzgar altında yaptım hem aceleye getirdim. Ondan işçilik biraz değil bayağı kötü oldu. Ama zımparada artık kurtarmaya çalıştım katlar arasını. Şu an gördüğünüz son zımpara, yani 2 kat boya attım. 2 kat boyanın altında da işte astar boyası var. Her katlar arası zımpara yaptım. Bu şu an gördüğünüz son yaptığım zımpara. İşte inceldiği yerlerde aşağıdan ahşap falan da çıkıyor ama öyle bıraktım, bir relik görünümü olsun diye. Şu an işte o koyduğum kağıtları falan söküyorum. Köprü parçalarını çıkardım. İşte hangi köprü ayağı nereye girecek onlara bakıyorum. Bu arada işte bir tanesini pickguard'dan çıkan topraklama kablosunu temas ettirmeniz gerekiyor. Parmağınızla hafifçe giriyor fakat sonra bir bez kullanarak onları iyice çaktım yerlerine. Bez kullanmadan yapmayın çünkü boyayı ve şeyi çatlatabilirsiniz. Şu an gördüğünüz kadar sıfırlanmış olması lazım. Sonra işte o tutan başlıkları, post mu deniyor, onları yerleştirdim. İşte bantları söküyorum. Tabii bantları sökünce oradaki çapak boyalar da meydana çıktı. O çapak boyaları işte bir süpürge yardımıyla çekeceğim birazdan. İşte sap gövde birleşimindeki bantları çıkardım. Buraları iyice temizliyorum. İşte temiz hale getirdikten sonra askı pimlerini takıyorum. Bu askı pimlerini böyle çok sağlam bir biçimde takmak istiyorsanız o deliklerden içeri biraz kürdan parçası da sokabilirsiniz. Ya da artık gevşediğini düşündüğünüz zaman böyle kurtarabilirsiniz. Vidaladım yerlerine. Şimdi köprüyü tutacak zımbırtıları yerleştiriyorum yine. Gene bir kumaş parçası koyarak çakıyorum bunları. Bir tanesini boş bıraktım çünkü oraya topraklama kablosu gelecek. Şimdi manyetikleri göstereyim. Net çekmemiş ama birinde N, birinde B yazıyor. Yani biri bridge, biri neck manyetiği. Şu köpükleri buraya yerleştirin demiş ama köpükler biraz fazla kalın. Manyetiklerin böyle sağa sola doğru yatmasına neden oldu. Bunları daha sonra kestim. Bir bilene soracağım bu işi aslında. Tam istediğim şekilde pozisyon veremedim manyetiklere. Switch'ten çıkan kabloları işte takıyorum manyetiklere. Zaten belli. Uzak olan taraftaki neck, daha aşağı doğru olan kısımdaki bridge manyetiği. Topraklama kablosu içinde bir delik açılmış. Oradan da topraklama kablosunu ikinci o post vidasının altından iterek onun üstüne çakıyorum. Ya o metale temas etmiş oluyor ve topraklanmış oluyor. Yani duyduğum bu. Yapmanız gereken hareket buymuş. Kitapçıkta da öyle yazıyor zaten. Sonra işte pickguard'ı üstüne koyuyorum. Vidalamaya çalışıyorum. İşte manyetikler bir türlü istediğim gibi pozisyona ulaşmıyor. İşte uçlardan tutturmaya çalışıyorum onları.
Ya unuttuğum bir şey var tabii. O manyetiklerin vidalarının üstüne yay geçirmeniz gerekiyor ki o yay sayesinde aslında yükseklik belli bir seviyede kalıyor. Onu yapmayı unutmuşum. Sonra söküp o yayları tekrar koydum içerisine. Ama işte o köpükler fazla yukarı itiyor manyetikleri. O yüzden o köpükleri biraz maket bıçağıyla kestim aslında. Bakın şurada yamuk gözüküyor. Halbuki öyle yamuk durmaması lazım. Fazla geldikleri için işte onları söktüm. Kenardan kestim. Şu an görüyorsunuz nasıl kesmeye çalıştığımı. Sonra bir ara sinirlendim, onu komple çıkardım. Makasla iyice ufalttım onları. Yani bu manyetik montaj işi belki de bu toplama aşamasının en sinir bozan kısmı oldu. Epey uğraştım o köpük tarzı şeylerle. Bir de dağılıyor içeride. Onları da çekmeniz gerekiyor. Şimdi yayları takıyorum tekrar. Tekrar vidalıyorum. Yani o kadar çok vidaladım ki artık o yalama olacaktı. Sonra cetvelle de üstün körü bir baktım yüksekliği ne kadar. Köprünün çok üstünde olursa mantıksız bir şey. Köprünün altında bir seviyeye çekmeye çalıştım. Şimdi neck manyetiğine aynı şeyi uygulamaya çalışıyorum. Fakat bakalım başarı olacak mı? Tamam, onu da belli bir seviyeye kadar getirdim. Tabii yayları unutmuşum. Şimdi montajı yaptıktan sonra amfiye bağladım ve test ediyorum. Aslında bu testi tabii ilk bağlantıyı yaptığımda denemem gerekiyordu. Yani çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye. Metal işte tornavidayla falan dokunmanız yeterli oluyor. Ya aslında amfiden gelen bir ses var. O sesi duyduğumda emin oluyorum. İşte kontrolü de şöyle yapıyorsunuz. Bridge'deyken neck'ten hiç ses gelmemesi lazım. Ya da neck'e aldığınızda bridge'den ses gelmemesi lazım. Ortaya aldığınızda da çift iki manyetikten de ses alıyor olmanız gerekiyor. Artık sap gövde bağlantısını yapıyorum. Çapraz olarak vidalıyorum önce. Fakat elektrikli işte o tornavida o kadar güçlü olmadığı için önce elimle biraz sıkıştırıyorum. Tam oturduklarından emin olmak için. İkinci bir delik açılsın istemiyorum. İyice yukarıdan da biraz bastırarak onları yerleştiriyorum. Sonra tornavidayla biraz sıkıyorum. Son sıkma işlemini de yine elle yapıyorum. Çünkü iyice birbirine kenetlensin istiyorum. Çünkü gövdedeki ve saptaki titreşim birbirine bu noktadan geçiyor sonuçta. İşte köprüye üstün körü bir yükseklik verdim. Teller bayağı yüksek. Ya burada amacım gitardan bir ses elde etmek. İnce ayar yapmadım daha. Özetlemek gerekirse hoş vakit geçirdi. Aynı zamanda da hani piyasanın altında bir fiyata böyle bir gitar almış oldum. Kalite olarak Squire'ın Affinity serisine herhalde denk bir gitar ya da SX'in işte biraz daha orta üst seviye gitarlarıyla kafa kafaya gelebilecek bir gitar. Fakat tabii fiyat olarak daha uyguna geldi. Şu an piyasanın durumu ortada. Birazdan ses örneğine bakacağız. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.